Bir varmış, bir yokmuş. Gece yavaşça şehrin üzerine inerken gökyüzü lacivertin en derin tonlarına bürünmüş. Yıldızlar birer birer ortaya çıkmaya başlamıştı. Hafif bir rüzgar pencerenin kenarındaki ince tülü usulca dalgalandırıyor. Odanın içine huzurlu bir sessizlik yayılıyordu. Ege yatağında uzanmış tavana bakıyordu. Yarın okulda kutlanacak olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı töreni için öğretmeni ona önemli bir görev vermişti. Bu bayramın neden bu kadar önemli olduğunu anlatacaktı. Ama Ege'nin aklında tek bir soru vardı. Bu sadece bir bayram mıydı? Yoksa geçmişten gelen çok daha büyük bir anlam mı taşıyordu? Düşünceler zihninde yavaşça dolaşırken gözleri ağırlaşmaya başladı. Ve tam o anda odanın köşesinde bir ışık belirdi. Işık yavaşça büyüdü ve içinden eski bir kapı ortaya çıktı. Kapı ahşaptı. Üzerinde ince ince işlenmiş desenler vardı. Sanki çok eski zamanlardan kalmış gibiydi. Ege yavaşça yataktan kalktı. Kalbi biraz hızlı atıyordu ama korkmuyordu. Çünkü içinde derin bir merak vardı. Kapıya yaklaştı, elini uzattı ve kapıyı araladı. Kapıdan içeri adım attığı anda Ege kendini bambaşka bir yerde buldu. Toprak yollar, eski taş binalar ve farklı giyinmiş insanlar. Hava serindi ama içinde tuhaf bir canlılık vardı. Ege etrafına bakarken yanına yaklaşan bir kız çocuğu gördü. "Sen mi geldin?" dedi çocuk sakin bir gülümsemeyle. Ege şaşkınlıkla sordu. Nereye? Çocuk ileriye işaret etti. "Meclise." Ege büyük bir binanın önünde toplanmış kalabalığı fark etti. İnsanlar sessizdi ama o sessizliğin içinde güçlü bir bekleyiş vardı. "Bugün çok önemli bir gün," dedi çocuk. "Bugün halk kendi kararını kendisi verecek." Ege fısıldadı. Bu hangi yıl? Çocuk cevap verdi. 1920. Ege kalabalığın içine doğru ilerledi. İnsanların yüzlerine baktı. Yorgundular ama umutluydular. Ve o an sadece bir kalabalık görmedi. Birbirine tutunan bir millet gördü. Yaşlı bir adam cebinden küçük bir bez çıkardı. Bezin içinde küçücük bir ekmek parçası vardı. Ege dikkatle izledi. Adam ekmeği ikiye böldü ve yanındaki küçük çocuğa uzattı. "Bugün büyük bir gün," dedi adam. "Tok olmasa da umutla duracağız." Ege'nin kalbi derinden etkilendi. Biraz ileride küçük bir çocuk vardı. Elinde yıpranmış bir bayrak tutuyordu. Bayrağı yüzüne yaklaştırdı. Gözlerini kapattı. Hiçbir şey söylemedi. Ama o an her şeyi anlatıyordu. "Onu neden böyle tutuyorsun?" diye sordu biri. Çocuk gülümsedi. "Çünkü bu bizim yarınımız." Ege'nin içi ısındı. Kalabalığın biraz kenarında insanlar sessizce ellerini açmıştı. Hiç ses yoktu. Ama o sessizliğin içinde derin bir güç vardı. Yaşlı bir adam fısıldadı. "Allah'ım, bu millete bir daha boyun eğdirmesin." Ege o an anladı. Bir millet sadece çalışarak değil, inanarak da ayakta duruyordu. Kalabalık büyüyordu ama kimse acele etmiyordu. Herkes sabırla bekliyordu.
Ne kadar sakinler. diye sordu Ege. Yanındaki çocuk gülümsedi. Bir anda kalabalık hareketlendi. Herkes aynı yöne döndü. Orada kararlı adımlarla yürüyen bir lider vardı. Bu kişi Mustafa Kemal Atatürk'tü. Ege o an sadece bir lider görmedi. Bir milletin umudunu gördü. Yanındaki çocuk yavaşça konuştu. Bu sadece bir meclisin açılması değil. Ege dikkat kesildi. Bu çocuklara verilen bir söz. Çocuklar mı? Evet, çünkü bir ülkenin geleceği çocuklara emanet edilir. Ege o an anladı. Bu bayram sadece bir kutlama değildi. Bu bir sorumluluktu. Ege gözlerini açtı. Sabah olmuştu. Güneş odasına doluyor, içeriye sıcak bir ışık yayılıyordu. Kalbi hızlı atıyordu ama bu kez heyecandan. Hemen hazırlandı ve okula gitti. Okul bayraklarla süslenmişti. Kırmızı ve beyaz her yerdeydi. Ege sahneye çıkmayı bekliyordu. Ama artık sadece konuşmayacaktı. O yaşamıştı. Ege mikrofonun başına geçti. Bir an durdu. Derin bir nefes aldı. Ben dün gece sanki o gün yaşadım. Bahçe sessizleşti. İnsanların yoklukta bile nasıl paylaştığını gördüm. Bir ekmeğin ikiye bölünmesini, bir çocuğun bayrağı nasıl sarıldığını ve insanların nasıl sessizce dua ettiğini. Sesi yavaşça güçlendi. Mustafa Kemal Atatürk'ün bir millete nasıl umut olduğunu hissettim. Ve anladım ki 23 Nisan sadece bir bayram değil, bu bize verilen bir emanettir. Türk olmak, geçmişi bilmek, değerleri korumak ve geleceğe umutla yürümektir. Biz yarının kurucularıyız. Alkışlar yükseldi. Ege sahneden inerken kalbinin içinde sıcak bir his vardı. Ama bu kez bu his sadece mutluluk değildi. Bu anlamdı. Ege başını kaldırdı ve düşündü. Eğer o gün Mustafa Kemal Atatürk ve onunla birlikte inanan insanlar vazgeçseydi, Bir an durdu. bugün biz burada olmazdık. Ege'nin gözleri parladı. Artık biliyordu. Mustafa Kemal Atatürk sadece bir lider değildi. O, umudu koruyan, insanlara birlikte güçlü olmayı öğreten ve geleceği çocuklara emanet eden bir yol göstericiydi. Gün yavaşça sona erdi. Ege odasına döndü. Yatağına uzandı. O anları düşündü ve bu kez sadece huzur vardı. Ege gözlerini kapattı ve düşündü. Bu ülke benim de hikayem. Dışarıda yıldızlar sessizce parlıyordu ve Ege o güzel duyguyla birlikte yavaşça huzurlu bir uykuya daldı. Şimdi hepimiz için uyku vakti. İyi geceler, tatlı rüyalar.